Merhaba arkadaşlar, Mat Mimarisi kanalımıza hoş geldiniz. Taktik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bugünkü videomuzda varyant hesaplaması yaparken sıralamanın önemi hakkında konuşacağız. Sıralamaya dikkat etmezsek neler olacak onları öğreneceğiz. Ve açarak saldırı, açarak şah, çifte şah, bunları ne zaman, nerede, nasıl uygulayacağımız hakkında pratikler yapacağız. O halde başlayalım. İnceleyeceğimiz konumda siyahlar biziz. Şahların konumuna bakıyoruz. İki şahın konumu da oyun sonu olduğu için şahlar sıkıntıda değil. Alışverişlerini incelediğimiz zaman burada dikkat edersek beyaz piyon hem atı hem kaleyi ikisini birden koruyor. Bir taş ikisini birden koruyorsa o bizim için fırsattır demiştik önceki derslerimizde. Burada dikkat edersek ata bir saldırı var ve kaleye bir saldırı var. Taş kazancı yapacağız. Burada doğru hamleyi bulmadan önce videoyu durdurup kendiniz değerlendirebilirsiniz. Sonra videoyu ilerletebilirsiniz. Bu sizin için daha faydalı olacaktır. Evet, burada sıralamayla ilgili şunu söyleyebiliriz. Piyon atı ve kaleyi koruyor. Şimdi biz bir tanesini aldığımız zaman sonrasında artık diğerini alabiliriz. Ama önce hangisini alacağız? Yeşille mi alacağız? Kırmızıyla mı alacağız? Bakın burada şöyle bir şey var. Eğer önce atı alırsak beyazın ara hamlesi var. Kalemizi alıyor. Şah çekiyor. Daha sonra buradan da kalemizi aldı. Diğer kaleyi aldığı için siyahlar taş kaybetti. Ama önce atı değil, önce kaleyi alırsak böyle bir ara hamlesi yok. Sonrasında da atı alarak taş kazanırız. Hamleleri hesaplarken sıralamaya dikkat etmemiz gerek. Aksi takdirde kazanacağımız konumda taş kaybedebiliriz. Şimdi de bu örneği inceleyelim. Beyaz şah açıkta. Dikkat edersek beyaz fil hem atı hem veziri koruyor. Yani iki taşı birden koruyor. Bir tanesini aldığımız zaman artık diğerini koruyamayacaktır. Ayrıca beyaz şahın hiçbir kaçış karesi yok. Yani şah çektiğimiz zaman bununla ilgilenmek zorunda. Bu da bizim için, siyahlar için bir fırsat diyebiliriz. Dikkat edersek burada iki tane taş alış var. Bir tanesi kaleyle atı alış. Bir tanesi de vezirle veziri alış. Hani önce hangisini yapacağımızın sıralaması önemli. Fark etmez diye düşünmüyoruz. Burada videoyu durdurup değerlendirebiliriz. Sonra videoyu oynatabilirsiniz arkadaşlar. Evet, sıralamanın öneminden bahsetmiştik. Önce vezirle veziri alırsak o fille aldıktan sonra bu değişimden sadece at kazan. Ama şah hiçbir yere kaçamadığı için önce atı alırsak fille almak zorunda. Fille aldıktan sonra bu değişimden arkadaşlar vezir kazandı. Yani sıralamanın önemi burada ortaya çıkıyor. Eğer bu sıralamayla yaparsak daha büyük bir kazanç elde edip oyunu kazanmaya daha yakın olabiliyoruz. Şimdi de açarak şah ve çifte şah taktiklerini konuşacağız. Bu taktik kazanmak için, kazanç duruma geçmek için büyük fırsat. Bunu değerlendirirken dikkatli olmamız gerek. Arkadaşlar burada filin çaprazındaki hatta dikkatinizi çekmek istiyorum. Buradaki ata örtü diyoruz. Yani atı istersek alalım, aya gönderelim. Fil yine şah çekiyor. O halde atı en iyi yere kaldırmak gerek. Yani bu atı nereye kaldırırsak kaldıralım şah çekiyoruz. Örneğin E7'ye getirirsek evet bunun adı çifte şah. İki tane şah çektik. Ne güzel demiyoruz. Çünkü buradan hiçbir şey kazanmadık. H6'ya kaldırırsak bir tane piyon kazandık. Böyle örtünün olduğu konumlarda yapacağımız şey örtüden en büyük kazancı elde etmek. Buradan fili alırsak örtü sayesinde çifte şah yapıyoruz. Çifte şah yapıldığı zaman şah çeken taşları yemez ve şah çeken taşın yolunu kapatamaz. Çünkü burada piyon kapatsa da şah çekiyor. Yani atı yese fil de şah çekiyor. Çifte şah durumunda şahla hamle yapmak zorunda. Şahla hamle yaptı evet ama bu saldırıdan beyazlar sadece bir fil kazandı. O halde böyle bir örtümüz varken maksimum kazancı değerlendireceğiz. O yüzden örtüyü amacımız en iyi yere açmak. Burada fil kazancı var, piyon kazancı var. Ama atı D4'e açarsak fil şah çekerken at da veziri istedi. Şah ile ilgilenmek zorunda siyahlar. Diyelim ki şahını kaçtı B7'ye. İşte buradan vezir kazandık ve büyük bir üstünlük elde ettik. Örtüyü en iyi yere kaldırdık çünkü. Şimdiki örneğimizde yine filin yoluna bakıyoruz ve at burada örtü. Örtüyü en iyi yere kaldırmaktan bahsetmiştik. Eğer atla da şah çekersek bunun adı çifte şah. Çifte şahın bizim için avantajı
çifte şah çekildiği zaman şahın yolu kapatılamaz. Şah çeken taşları yiyemez. İşte şahın bizim için avantajı, çifte şah olduğu zaman şahın yolu kapatılamaz. Çünkü diğer taş da şah çekiyor. Şah çeken taşlardan bir tanesini yiyemez siyahlar. Çünkü diğer taş da şah çekiyor. Yani çifte şah olduğu zaman arkadaşlar şah kendi başının çaresine bakmak zorunda. Bu durumdan at aldık, o da at aldı. Hiçbir şey kazanmadık. Amaç çifte şahı ya da açarak şahı ne zaman yapacağımızın doğru kararını verebilmek. Burada çifte şah yaptığımız zaman mat edemiyoruz. Hiçbir şey kazanamıyoruz. Eşit bir taş değişimi oluyor. Ama örtü varsa fırsat var demektir. Bu örtüyü en iyi yere nasıl kaldırabiliriz? Bundan nasıl kazanç elde edebiliriz? Deneyelim. P4'e geldik. Hiçbir şey kazanmadık. Ama burada B6'daki fili alırsak arkadaşlar şah çektik. Şah kaçtı ve sonrasında örtüyü geri çektik. Bakın bu değişimlerden bir tane fil kazandık. Çifte şah yapmış olsaydık hiçbir şey kazanamayacak. Yani şunu söyleyebiliriz. Örtü varsa mat edeceksek çifte şah, taş kazanacaksak açarak şah yapmayı tercih edeceğiz. Buradaki örneği incelemek istiyorum. Dikkat edersek şah ortada ve F4 fili şu an örtü konumunda. Yani bunu istediğimiz yere kaldırabiliriz. İstersek F4 filini aya gönderelim. Kale yine şah çek. Bizim için büyük bir fırsat. O zaman fili en etkili yere kaldıracağız. Buna nasıl karar vereceğiz? Örneğin seçenekleri belirleyip en doğru kararı vermek için hesaplama yapacağız. Arkadaşlar burada fili E3'e çekersek evet şah çektik ama hiçbir şey kazanamadık. H6'ya çekersek buradan piyon kazandık. Eğer G3'e çekersek evet örtü sayesinde şahı isterken fil veziri istedi. Vezir kazancını istedik. Demiştik ki eğer mat umudu varsa çifte şahı düşünmek daha etkili. Mat umudu yoksa taş kazancı. Şimdi burada dikkat edersek kara şahın kaçacağı beyaz kareleri fil tutmuş. Siyah kareyi de kale tutmuş. Yani kara şahın hiçbir kaçış karesi yok. Bir tane okkalı bir şah çeksek mat olacak. Burada çifte şahı değerlendireceğiz arkadaşlar. Çifte şah yaptığımız zaman kalede fil de şah çekiyor. Çifte şahın şöyle bir avantajı var. Çifte şah yapıldığı zaman şah çeken taşları yiyemez. Çünkü kalede şah çekiyor. Peki Len'in yolunu kapatabilir mi? Len'in yolunu kapatamaz. Çünkü bu sefer de fil şah çekiyor. Hani çifte şah yapıldığı zaman şah kendi başının çaresine bakmak zorunda. Zaten şah E7'ye filden ötürü kaçamıyor. Beyaz karelere de İtalyan filinin burayı tuttuğunu söylemiştik. Evet burada da çifte şah sayesinde mat ettik. O halde toparlarsak arkadaşlar mat umudu varsa çifte şah, mat umudu yoksa örtüyü açarak taş kazancı elde edeceğiz. Burada şah kötü durumda olduğu için çifte şah yaptık. Arkadaşlar konum biraz kolay gelebilir ama taktik çalışmalarımız kolaydan zora doğru gidecek. Daha ileri seviyeye yönelik derslerimiz olacak ama konuların temelini anlatmam gerekiyor. Her seviyeden satranç severlere faydalı olmak istiyorum. İlerleyen videolarımız daha da zorlayıcı olacak. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalı beğenip abone olmayı unutmayalım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.